Bir distopya dizisi olan ve benim de en sevdiğim dizi olma özelliği taşıyan Black Mirror'ın 3. sezon 5. bölümü Man Against Fire, hamam böceği olarak adlandırılan insansı bazı canavarları avlayan Stripe adındaki bir askerin hikayesine odaklanıyor. Birlik tarafından ona ve diğer askerlere arttırılmış gerçeklik yoluyla veri aktarımı yapan bir nöral implant takılmaktadır. Fakat Stripe bir arbede sonrasında cihazında sorun yaşıyor ve hamam böceği olarak adlandırılan insanların aslında sıradan insanlar olduğunu keşfediyor. Böylece biz de askerin bu implant sayesinde karşısında merhamet arzulayan, yalvaran ve ağlayan masum insanların canavar gibi görüldüğünü ve askerlerin de bilinçsizce ve acımadan bu insanları öldürdüğüne tanık oluyoruz. Kısacası Hitler nasıl ki Yahudileri bir canavar gibi görüp onları acımasızca katlettirdiyse, Stripe ve diğer arkadaşlarını yöneten bir avuç insan da sorgusuz sualsiz bu masum insanların öldürülmesini istiyorlardı. Fakat işin can alıcı kısmı Stripe ve arkadaşlarının yaptıklarının bilincinde olmamasıydı. Bu yüzden onların davranışlarını ahlaki olarak tartışmak çok güç. Peki bilinçli bir şekilde bir canlıya işkence edenler için ne söyleyebiliriz? Toplum içinde yayılan hastalıklı ideoloji ya da ilkel insandan kalan dürtülerde implant görevi görebilir mi, yoksa buna düpedüz ahlaksızlık diyebilir miyiz? Velhasıl geçtiğimiz hafta Konya'da yaşanan kürekle köpeğe işkence edilmesi görüntüsü ahlaki açıdan değerlendirmeye daha müsait gibi gözüküyor ama soru şu: İnsanlar neden göz göre göre bir canlıya işkence edebiliyorlar ve bu motivasyon onlara nereden geliyor? Son zamanlarda neden hayvanlara zulüm arttı ve bunun ahlak felsefesiyle ilgisi ne? Dilerseniz hep birlikte göz gezdirelim. Bir toplum ya da dini oluşum tarafından ileri sürülen veya bir kişinin doğuştan ya da zaman içerisinde öğrendiği bir takım davranışlar için kabul ettiği belirli kurallara atıfta bulunan ya da normatif olarak belirli koşullar sağlandığında tüm rasyonel insanlar tarafından ortaya konulup kabul edilen davranış kuralları ilkesine ahlak denir. Daha basit şekilde tanımlamak gerekirse ahlak, İnsanlara neyin iyi ya da neyin kötü olduğunu veya neyin doğru ya da neyin yanlış olduğunu belirten bireylerin, toplumların ya da grupların ortaya koyduğu ilkelerdir. Ahlak felsefesi ise insan yaşamındaki değerleri, kuralları, yargıları ve ilkeleri inceleyen bir disiplindir. Ahlak, insanların birbiriyle ya da devletle olan ilişkilerinde ortaya çıkan ve insanlardan yapmaları istenen davranışlar ve eylemlerken, etik yani ahlak felsefesi bu değerlerin belirlenmesine katkı sağlayan önemli bir kavramdır. Her insanın küçüklüğünden itibaren imzaladığı toplumsal bir sözleşme olan ahlak kuralları bazı anlarda yazılı da olabilir, bazı anlarda sözlü de. Bunlar bir toplumu toplum yapan önemli etkenlerdir. İyi ve kötü kavramı üzerinden toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini belirten bu hayali sözleşme, bir insanın karakterini belirleyen yapı taşlarından biridir. Felsefi olarak bakıldığında ahlak, meta etik çatısı altında ikiye ayrılır. Biri normatif etik, diğeri ise uygulamalı etiktir. Meta etik, ahlaki yargının doğasını, kapsamını ve anlamını inceleyen, iyi, kötü, doğru ve yanlış gibi ahlaki terimleri çözümlemeye çalışan, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair güvenli bilgiye sahip olmak mümkün müdür sorusuna cevap arayan en temel kavramdır. Bu kavram çözümleyici ve eleştirel olmakla birlikte etik alanındaki hemen her konuyu anlamlandırmaya çalıştığından ahlakın büyük resminde çerçeve görevi görmektedir. Normatif etik, Yunanca norm kelimesinden türetilmiştir. Bu kavram kişinin ahlaki olarak davranışlarını belirlerken eylemin nasıl yapılması gerektiği, bireylerin nasıl bir yaşam sürmesi gerektiği ve nasıl bir birey olması gerektiği sorularını araştırarak toplumun huzurlu ve refah içerisinde yaşaması için ortaya koyulan kuralları belirlemektedir. Normatif etik hem toplum hem de bireyler için ahlaki ölçütler öne sürerken çoğunluğun yararına olan bir yol izlemektedir. Uygulamalı etik ise normatif etikte belirlenen eylem ve kuralların toplum içindeki yansımasını inceleyerek gerek sosyal alanda gerekse de hukuki düzeyde insanlar üzerinde nasıl bir etki bıraktığını gözlemlemeye çalışmaktadır. Uygulamalı etik, insanların halen cevabını bulamadığı soruları incelemeye devam etmektedir. Bunlardan bir tanesi kürtajın etik olup olmadığı ya da ötenazinin ahlaki açıdan uygun olup olmadığı veya
Yalan söylemek her zaman ahlaksızlık mıdır gibi toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren konulardır. Bunlar ahlakı temellendirmek için oluşturulan ana başlıklardır. Bir de alt başlıklar var fakat bu videonun felsefe dersi içeriği gibi olmasını istemiyorum. Biz toplumda ve bireylerde ahlak temellendirilebilir mi? Din ile ahlak arasında bağlantı var mıdır? Bunları konuşabilir. Günümüzde insanımız ahlaki olarak yozlaştı mı? İnceleyebiliriz. Ahlak genellemeye açık bir mevzu değildir. Felsefe bu konuyu yüzyıllardır tartışmaya devam ediyor ve ahlaki temellendirme dediğimiz kavramlar giderek daha da bulanıklaşmaya başlıyor. Çünkü yaşayan bir organizma olan kültür içinde bulunduğu toplumun ahlaki yapısında olumlu veya olumsuz şekilde değiştirebiliyor. Geleneksel ya da evrensel ahlak adı verilen normlar büyük oranda kabul gördüğü gibi anarşizm, hedonizm ve nihilizm gibi kuramları benimseyenler tarafından reddedilmektedir. Fakat bu yine de iyinin ve kötünün ayırt edilebilmesine engel değildir. Toplumlarda sadece bana kadar ahlak diyen insanlar hiçbir zaman çoğunlukta olmamıştır ama çıkarcılık için aynı şeyi söylemek pek mümkün değildir. Empati ya da duygudaşlık bir başkasının duygularını anlayabilmek, içinde bulunduğu acıları kendi acısı gibi hissedebilmek ve karşısındakinin davranışlarında yer alan iyi veya kötü her olayı fiziksel ve ruhsal olarak içselleştirmeye denir. Empati ahlakın bir uzantısıdır diyebiliriz çünkü bu kavram büyük oranda iyi bir insanın davranışında ortaya çıkmaktadır. Zira empati sadece insanlar arasında değil, yaşayan bütün canlılar arasında gerçekleşmektedir. Böylece bir insan karşısındaki bir hayvanın çektiği acılara empati kurup ona yardım edebilir ya da bir hayvan karşısındaki bir hayvana empati duyup onu neşelendirmeye çalışabilir. Fakat empati tek başına ahlaka atıf verilebilecek bir ölçüt değildir. Ama ahlaki eksiklik için bir gözlem aracı olabilir. Bugün ülkemizdeki hayvanlara duyulan acımasızlık iklimi için empati eksikliği tek başına yeterli değil. Çünkü ortadaki sorun aynı zamanda çirkin bir ideolojinin ürünüdür. Bu ideoloji belki de ilkel insandan modern insana kadar gelen katletme içgüdüsüdür. İnsanlar yeri geldiğinde dini değerleri kıstas kullanıp insan katletmiştir. Yeri geldiğinde de milliyetçi duygularla bunu yapmıştır. Halbuki dini kurumlar insanı ahlaklı bireyler haline getirmek, dürüst ve erdemli bir yaşam sürmesine katkı sağlamak için dünyaya gönderilmiştir. Ama dünya üzerinde birden fazla dini kurum olduğundan her biri için tek bir ahlak kıstası belirlemek çok güçtür. Bu bakımdan diyebiliriz ki din de tek başına ahlaka ölçüt değildir. Çünkü günümüzde de görüldüğü üzere kişilerin bir dine mensup olması onu ahlaklı bir insan yaptığı anlamına gelmiyor. Zira toplum içinde yaşanan ahlak dışı eylemleri uygulayan kişilerin bir dine bağlı olduğunu görmek mümkündür. Evrensel ahlak kuralları insanlar için temel davranış rehberidir ama din her zaman bundan daha fazlasını kapsamaktadır. Çünkü din ahlaki açıdan uygulamaya koyduğu yasak ve emirleri açıklamak için doğaüstü varlıkları ve geçmişte yaşanan hikayeleri kullanabilmektedir. Hikayeler her ne kadar rasyonel olarak kanıtlanmasa da toplumlar için büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Ahlak felsefesi genellikle evrensel ahlak diye bir şey var mıdır? İnsanın özgürlüğü ahlaki eylemlerde ne kadar önemlidir? Ahlaki normların amaçları nelerdir? İyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış gibi kavramlar nelerdir? İnsan için erdemli olan nedir? Gibi soruları sormaktadır. Ahlakı en geniş kapsamıyla ele alan filozofların başında Kant gelir. Ona göre ahlaki eylemlerde insanın amaçladığı ilk şey iyiyi arzulamak, istemek olmalıdır. Kategorik buyruk adı verdiği bu kavrama göre isteme eylemi insanın birincil ödevidir ve kesindir. Çünkü insan rasyonel bir varlıktır ve ahlakı da rasyonel olarak açıklamalıdır. Antik Yunan filozofları Platon ve onun öğrencisi olan Aristoteles'in ahlak anlayışları birbirlerine paraleldir. Onlara göre mutluluk en yüksek gayedir. İnsanı iyiliğe ve mutluluğa götüren her eylem doğrudur ve insanı iyilikten ve mutluluktan uzaklaştıran her eylem yanlıştır. Batı felsefesinin en çok etkilendiği filozof olan Nietzsche'ye göre ahlak kuralları insanın gelişim göstermesine engel olan bir kavramdır. O toplumcu ve akılcı bir ahlak yerine bireyci ahlakı destekliyor, yaşamın içgüdüsüne düşman olan mevcut ahlaki kuralların reddedilmesi gerektiğini düşünüyordu. Evrensel ahlak kabul etmeyen ve ona sürü ahlakı diyen filozof, batıdaki kuralların yeni geleneklerin önünü kapattığına inanıyordu.
İslam filozofu İbn Rüşd'e göre ahlak bireylerde ve toplumlarda aynıdır. İslam dini bir ahlak sistemi getirmişti ama bunu değerlendirmek ve mana katmak insanın göreviydi. İbn Rüşd akılcılığı ilke edinen bir düşünürdü. Batı'da Averroes adıyla bilinen filozofun Aristoteles şerhleri bugün bile çok değerli görülmektedir. Türkiye'deki ahlaki problemleri sıralamaya başlarsak birden fazla video çıkarmak mümkündür. Fakat videoya başlarken sözünü ettiğim mevzu üzerinden birkaç örnek vererek videoyu sonlandırsak fena olmaz. Yakın tarihte bu ülke kürekle acımasızca köpek katleden insanları gördü. Sırf zevk olsun diye göçmen kuşlara saçmalı tüfekle ateş edenleri gördü. Doğasını henüz keşfedemeyen yavru boz ayıyı öldürenleri gördü. Çatısından aşağı yavru kediyi fırlatan insanları gördü. Bu ülkede sadece 2020 yılında av turizmi adı altında 700'den fazla hayvan doğasından koparıldı. Tecavüze uğrayan hayvanlardan bahsetmek bile istemiyorum. Bunu yapan insanlara sadece karaktersiz ya da cahil demek yeterli midir? Bence değil. Hep söylerler ya, coğrafya kaderdir diye. Aslında coğrafyadan çok içinde yaşadığımız toplumun ahlakı kaderimizdir. Yoksa bugün en gelişmiş medeniyeti bu topraklara getir, onlarınkine biz gidelim, değişen hiçbir şey olmayacaktır. İçinde eğer ilkellik dürtüsüyle yaşamaya devam ediyor, acımasızlık fikriyle yaşıyorsan, dünyanın neresinde olursan ol, güzellik getirmen mümkün olmayacaktır. Her şeyden önce ahlak, akla danışma meselesidir. Rasyonel olmayı ilke haline getirmiş toplumlarda hayvan hakları gibi tartışmalar çoktan sonlandırıldı. Onlar daha büyük sorulara cevap arıyorlar ki uygulamalı etikten bahsederken söylediğim kürtaj etik midir ya da ötenazi etik midir gibi sorular bunlar. Ülkemizde varlığını sürdüren bir cemaat geçtiğimiz günlerde yenge ve kuzenle aynı sofraya oturmak caiz değildir fetvasında bulunmuştu. Bu insanların azınlık olduğu düşünülse de biraz Anadolu'yu gezen biri ya da cemaat ve tarikatlar içinde yaşananları duyan biri ülkenin geleceğini tayin eden insanların genelde bu akıl düzeyinde olduğunu görecektir. Velhasıl kelam, ahlak dediğimiz şey toplumlara, bireylere, kurumlara veya gruplara göre değişkenlik gösteriyor olsa bile bugün iyi nedir, kötü nedir sorularına cevap vermek çok da zor olmasa gerek. Rasyonel olabilen herkes kendisinden güçsüz olana acımasızlık etmez diye düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz?